Antik Mısır deyince aklımıza ne geliyor? Şöyle bir düşünelim. Piramitler, mumyalar, o gizemli hiyeroglifler değil mi? Ama ya size desem ki bu muhteşem medeniyetin bildiğimizden çok daha farklı, hatta biraz nasıl desem uçuk bir yüzü daha vardı. Yani düşünsenize, o devasa yapıları inşa eden insanlar bütün gün sadece taş mı taşıyordu? Hayır, onlar aynı zamanda zihinlerini bambaşka alemlere taşıyan hem de devletin bizzat düzenlediği ritüellere katılıyorlardı. Çünkü onlar için bilinç halini değiştirmek, yani kafayı bulmak, tanrılarla sohbet etmenin, şifa bulmanın ve evrenin sırlarını çözmenin son derece normal bir yoluydu. Gelin bu kadim medeniyetin o pek bilinmeyen, bolca sarhoş edici ama bir o kadar da düzenli dünyasına birlikte bir göz atalım. Tamam, hadi konuya girelim. Mısır'ın bu alternatif gerçekliğine adım atmak için en temel şeyden, yani biradan başlamamız lazım. Ama bir saniye, aklınızdaki o buz gibi altın sarısı köpüklü içeceği hemen unutun. O değil. Çünkü Antik Mısır birası, günümüz bira ustalarının muhtemelen bir savaş suçu sayacağı, resmen çiğnenebilen, yoğun kıvamlı, fermente bir çorba gibi bir şeydi. Yani bu bir içecekten çok temel bir besin maddesiydi. Bol kalorili, hafif alkollü ve en önemlisini biliyor musunuz? Sürekli kirlenen Nil suyundan çok daha güvenliydi. Bira, hayatın kendisiydi. Ama Mısırlılar için bu içeceğin olayı sadece karın doyurmak değildi, çok daha fazlasıydı. Dini kutlamaların tam merkezinde de bira vardı ve bu ritüellerde işler öyle bir iki kadeh içmekten çıkıp ilahi bir transa dönüşüyordu. Evet, yanlış duymadınız. Piramitleri inşa eden işçilerin maaşının önemli bir kısmı günde tam 4 ila 5 litre bira olarak ödeniyordu. Bu ne demek? Antik Mısır'daki iş gücünün yarısı sıvı ekmek ve hafif bir çakır keyiflikle çalışıyor demek. Dünyanın en büyük anıtlarını inşa etmenin o akıl almaz monotonluğunu başka türlü çekilir kılmak pek de kolay olmasa gerek. İşte bu gündelik tüketimin tam zıddıysa sarhoşluk bayramıydı. Burada amaç sadece sarhoş olmak falan değil, kelimenin tam anlamıyla kendinden geçmekti. Mitolojiye göre insanlığı yok etmeye kalkan savaş tanrıçası Sekmet, kana benzemesi için kırmızıya boyanmış bireyi içip sakinleşiyor ve sevgi tanrıçası Hathor'a dönüşüyordu. İşte bu bayramda insanlar tam da o anı yeniden yaşayıp tanrıçayla bir olmayı hedefliyordu. Bu alıntı durumu harika özetliyor değil mi? Bu öyle sıradan bir parti değildi, toplumsal düzeni sağlayan devlet onaylı bir ritüeldi. Herkesin toplu halde bilincini kaybettiği bu an hem kişisel bir arınmaydı hem de Firavun'un tanrılarla bağının ve cömertliğinin bir göstergesiydi. Hatta bazı metinlere göre festivalde bayılmamak şüpheyle karşılanırdı. Tabii ki Mısırlıların kullandığı tek madde bira değildi. Rahipler çok daha etkili, çok daha güçlü maddelerden oluşan kocaman bir kutsal eczaneyi yönetiyordu. Bu da aslında tanrılara giden yolların anahtarını ellerinde tuttukları ve dolayısıyla ne kadar büyük bir güce sahip oldukları anlamına geliyordu. Mezar resimlerinde sürekli gördüğümüz o mavi lotus çiçeği sadece güzel bir süs değildi. Şarabın içine atıldığında içindeki hafif psikoaktif maddeler çözülüyor ve insana rüya gibi bir rahatlama, bir öfori hissi veriyordu. Yeniden doğuşun tanrısı Ra ile ilişkilendirildiği için de cenaze törenlerinin olmazsa olmazıydı. Küfi ise bambaşka bir olay. Bal, şarap, ardıç ve envai çeşit reçineden oluşan 16'dan fazla malzemenin olduğu karmaşık bir karışımdı. Şöyle bir hayal edin, penceresi olmayan kapalı bir tapınakta bu tütsü yakılıyor. O yoğun duman. Sadece güzel kokmakla kalmıyor, aynı zamanda içindeki bazı reçineler sayesinde insanlarda vizyonlar görmeye, farklı ruhsal durumlara geçmeye neden olabiliyordu. Hafif bir boğulma mı, yoksa ilahi bir aydınlanma mı? Belki de ikisi birdendi. Sırada adam otu var. Kendisi tam olarak bir kez davet edip anında pişman olduğunuz o biraz dengesiz misafir gibiydi. Hem çok güçlü bir ağrı kesici hem de bir afrodizyaktı.
Ama o kadar tehlikeliydi ki hakkında efsaneler vardı. Topraktan çıkarıldığında ölümcül bir çığlık attığına inanılırdı. Bu yüzden kullanımı kesinlikle sadece rahiplerin ve büyücülerin elindeydi. Ve evet, kenevir de Mısır'ın o kutsal eczanesinin bir parçasıydı. Antik tıp metinlerinde iltihap ve göz ağrısı gibi rahatsızlıklar için kullanıldığı yazıyor. Hatta hazır olun, jinekolojik şikayetler için THC infüzyonlu fitillerden bahsedilmesi, Mısırlıların bitkisel tıp konusunda ne kadar deneysel ve açık fikirli olduğunu gösteriyor. Peki, şimdi gelelim Mısırlıların en büyük meselesine. Yani ölüme. Tüm bu maddeler sonsuzluğa hazırlıkta nasıl bir rol oynuyordu? İşte bu söz Mısırlıların pratik zihniyetini çok güzel anlatıyor. Onlar için dünyevi zevklerle dindarlık birbirinden ayrı şeyler değildi. Hayattayken onlara iyi gelen, onları tanrılara yaklaştıran, acılarını dindiren ne varsa öbür dünyada da yanlarında olmalıydı. Gayet mantıklı. Mezarlar ruh için adeta bir öbür dünya başlangıç kiti gibiydi. Mesela Tutankamon'un mezarını düşünün. İçinde paha biçilmez altınlar vardı, evet, ama aynı zamanda yıllanmış şarap testeleri, kutsal yağlar, mis gibi kokan bitkiler ve bol bol mavi lotus yaprağı da vardı. Bu, ruhun öbür dünyada da yemeye, içmeye, keyif yapmaya ihtiyacı olduğunun en net kanıtı. Peki, tüm bunlar, yani bu yaygın madde kullanımı, Mısırlıların dünyaya bakış hakkında bize asıl ne söylüyor? İşte bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Zihin değiştirici maddelere ulaşım kesinlikle sınıfsaldı. Rahipler ve firavunlar en güçlü, en nadir bulunan maddeleri kontrol ederken, sıradan halk arpa birası ve yerel tütsülerle idare etmek zorundaydı. Yani evet, aydınlanma diye bir şey vardı ama genellikle lüks bir mezar paketiyle birlikte geliyordu. Bu durum, ilahi olanla temas kurma yetkisinin bile bir hiyerarşisi olduğunu gösteren bir güç dinamiğiydi. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Bizim bugün genellikle bir kaçış olarak gördüğümüz bu durum, Mısırlılar için tam tersiydi. Onlar için bilinci değiştirmek, fiziksel ve ruhsal dünyalar arasında gidip gelmenin, tanrılarla konuşmanın, acıyı dindirmenin ve evrenin sırlarına ulaşmanın tamamen meşru bir yoluydu. Bu bir kaçış değil, bir keşifti. Belki de atalarımız bu kafa karıştırıcı, güzel ama çoğu zaman da acı verici dünyada sadece ellerindeki araçlarla, bitkilerle, ritüellerle, kokulu dumanlarla bir şekilde yollarını bulmaya, bir anlam aramaya çalışıyorlardı. Gelin bu kadim pratikleri o evrensel ve zamansız insan arayışına bağlayan bu soruyla bitirelim.